işte Half-Life 1998'de Valve Software tarafından geliştirilmiş ve tarihe damgasını vuran... Ya ne olduğunu biliyorsun işte, ne önemi var ki? Neyse işte bu bildiğiniz özelliklerin yanında Half-Life için çıkarılmış bazı oyun modları da vardı. Bu modlar bizim canlı yayınlarda oynadığımız Opposing Force ve Blue Shift'te olduğu gibi single player oyun modları da olabiliyordu. Veya Team Fortress Classic ve Counter Strike'daki gibi multiplayer da olabiliyordu. Ama bunların yanında çok farklı bir oyun modu daha vardı. Half-Life'ın kayıp bir oyunu vardı. Aslında buna oyun demek çok yanlış olur ama farklı bir isimle çıkarılmış ve normal oyunda görmediğimiz bölümlere sahip bir teknoloji demosu olsa bile Half-Life Uplink adında kullanıcılara sunulan bir yapım tamamen farklı olmasa da 98 yapımı oyunun aksine farklı bazı unsurlara sahipti. O zaman kaybolmuş Half-Life bölümleriyle işte karşınızda Half-Life Uplink. Normal Half-Life'ın aksine bu oyun modu aslında müşterilere oyunun nasıl bir atmosferi olduğunu, içinde neleri barındıracağını veya silah gibi bazı etmenlerin nasıl olacağına dair fikir oluşturması için yapılmış bir demoydu. Yani onca zamandır Half-Life oynayıp birçok olaya veya konuya hakim olmana rağmen oyunun böyle bir versiyonunun var olduğundan bir haber olabilirsin. Ben de bilinmeyeceğini düşünerek sana bir iyilik yapıyorum ve sana bunu dilimin döndüğünce anlatmaya çalışıyorum. Bu yüzden beğenmeyi... İlk olarak bu sürümün neden yapıldığını söylemek gerekirse bu sürüm Steam daha piyasada olmadığı için veya var olsa bile bugünkü kadar popüler bir yer olmayacağından ötürü insanlara Half-Life'ın nasıl bir evren olduğunu özetler nitelikte yapılmış bir demoydu. Hemen hemen bildiğimiz Half-Life'daki düşmanlara, silahlara veya bölüm dizaynında kullanılan bazı materyallere sahip olan bu modun optimizesi çok kötüydü. Sürekli olarak donmalar, çökmeler yaşıyorsunuz. Ana menüde donmalar, takılmalar, sonrasında ayarlarda değişiklik yaparken yine aynı şekilde çökmeler, kayıtlar yüklenirken yine duraksamalar. Anlayacağınız baya çıkış sürümünden uzak bir yapımda karşı karşıyayız. Hatta oyun tam ekranı bırakın oranlı ekranda bile çalışamıyor. Başta exe ikonuna tıkladığımız zaman küçücük bir ekran açılıyor ve herhangi bir tuşa tıklayarak oraya geçmeye çalıştığımızda direkt olarak oyun çöküyordu. Ekranın küçük olmasını ben çok büyük bir açık olarak görmüyorum. Çünkü eski makinelerin desteklediği çözünürlük düşük olduğu için eskiden daha büyük hatta devasa olarak gözüküyordur diye düşünüyorum. Oyun hem şu an Steam versiyonu hem de bildiğimiz alfa sürümünün arasında kalmış bir melez gibi. Yürürken sarsılma şekli olsun, sağa sola giderken yine aynı şekilde tek taraflı sarsılma gibi bazı eskilere dayanan özelliklere sahip. Yeni oyun diyerek girdiğimiz demoda Black Mesa'nın şu an için bilmediğimiz bir kısmında gözlerimizi açarız. Lambda Reactor kompleksine yakın veya oradan sonra geçtiği tahmin edilen ve son oyunda çıkarılmış özel bir bölümde başlarız. Hükümetin de artık işin içinde olduğu bu zaman diliminde tesis bombalandığı için yıkılmaktadır ve demonun ilk saniyelerinde de bunu görebilmek mümkündür. Biraz daha ilerlediğimizde Kleiner'a benzeyen bir birim adamı ve Barney 3.249.846 ne yapacaklarını konuşmaktadır. Gordon'un aksine tek düze bir çelik yelek giydiği için oradan kaçmalarına vesile olacak yolda pek de hayatta kalamayacağından ötürü, yani bir tür radyoaktif bölgelere gidilmesi gerektiğinden ötürü Barney orada hayatta kalamayacak. Zaten bilim adamının üstünde herhangi bir zırh da yok. Gordon Freeman'ı Amerika'nın Nükleer Düzen Komisyonu'na elle manuel olarak mesaj yollamaya gönderirler. Çünkü oradaki bilim adamı söyler ki eğer bu sinyal gönderilmezse reaktör kapılarını açamayacak ve orada kapana kısılacaklardır. O odadaki en yetenekli kişi ve en kaliteli ekipmanlara sahip olan Gordon da bu işi yapmak için kolları sıvayarak asansöre biner. Bir tür depo tarzı bir yere giderken karşımıza yine HECU ekibinden Grant'lar gelir ve onları da haklarız. Fakat bu oyundaki her karakter ve yaratık bildiğimiz oyundan çok daha güçlüdürler. Özellikle Grant'lar. Zaten aimlock'a sahiplerken bir de bu kadar hasar vermeleri bayağı adaletsizlik olmuş. Bir bomba yüzünden direkt olarak canınızdan olabilirsiniz. Üstelik benim seçtiğim zorluk normal derece. Yani düşünün, zor modda ne kadar zor bir deneyim bizi bekliyordu. Depoyu minik bir bulmacalı sekansla geçtikten sonra askerlerin kampıyla karşılaşırız ve yine oradaki düşmanlarımızla alt ederek devam ederiz. Headcrab'lar, Barnacle'lar, zombiler, Vortigand'lar gibi normal oyundan da alışık olduğumuz yaratıklarla mücadele ederiz. Ama yine normal oyunda göremediğimiz bazı animasyonlu sahnelere de şahitlik ederiz. Mesela bir zombinin direkt olarak iki Black Mesa çalışanını taşıdığı veya yine başka bir zombinin biz merdivenden çıkarken
savaşırken Grant askerini kendine doğru çekip yemeye başlaması gibi minik değişik sekanslara da yer vermektedir bu demo. Bu şekilde yerlerden ilerleyerek geçtiğimiz antene geldiğimizde tesisin diğer yerlerinde olduğu gibi harabeye uğrasa da bazı sistemler hala aktif bir şekilde çalışmaktadır. Bu da bizim için iyi bir haberdir çünkü sinyali göndererek kapıyı açabilir ve buradan kurtulabiliriz. Neyse işte biz de buradan yine bir başka isimsiz bilim adamının verdiği koordinasyonları ayarlayarak sinyali göndermeyi başarıyoruz. Şimdiki hedefimiz geri dönmek ama biz sinyali gönderdiğimiz andan itibaren HECU baskına başlar. Tüm alanı çevrilmiş olan HECU'nun ana amacı bizi öldürmekken etrafta doğan Mortingantlar yüzünden işleri sekteye uğruyor ve Vorti abilerimiz onların hakkından nasıl geliyorsa biz de Vorti'lerin hakkından o şekilde geliyoruz ve görevimizi başarıyla yerine getirdiğimiz için geldiğimiz yere geri dönüyoruz. Geriye döndüğümüzde oradaki Barney'nin de eli armut toplamadığını ve oraya sızan bazı headcrab'leri öldürdüğünü görebilirsiniz. Artık sinyali de gönderdiğimiz için reaktör kapısını açabilir ve Lambda kompleksine geçme şansı bulabiliriz. Lambda kompleksine doğru ilerlerken Hyundai gibi bazı yaratıklarla da karşılaşırız ve onları da etkisiz hale getiririz. Demoda daha da ilerlediğimiz zaman çok ilginç bulduğum bir şeyle karşılaşma şansı buluyorum. O da headcrab'in konağa yapışmasına rağmen konağın hala konuşabiliyor olması. Bilmiyorum bu zaten Half-Life evreninde de var mıydı çünkü her ne kadar Half-Life 2'de zombilerin sesleri tersten oynatıldığında acı çekerek bağıran insanlar vardı ama bu tamamen başka bana göre. Çünkü buradaki adam tamamen çürümemiş ve hiç de acı çeker gibi konuşmuyor. Zombilerin bu muhabbet etme olayları daha en baştan beridir düşünülen bir olaymış gibi görünüyor. Adamın söylediği tek şey hiçbir şey görmüyorum gibi bazı basit cümleler olsa da yine de gayet sağlıklı bir konuşma sergiliyor. Bir taraftan yaratıklar bizi zorlarken bir taraftan da mekan yıkıldığı için iyice tehlikenin had safhalarını yaşamaktayız. Zorlukları aştıktan sonra tam ilerlerken bir Gargantua'yı duvardaki çatlaktan görmekteyiz. Ve yine aynı Gargantua yüzünden havalandırma çöküyor. Evinden olmuş sinirli bir Gargantua'nın minik ve zararsız insanlarla kaynayan tesise ışınlanmış olmasının ne kadar büyük bir sorun yaşatacağını siz düşünün artık. Panikle bir anda önümüzdeki kapıyı zorlasak da kapı tuzla buz olmuş sistemlerden ötürü açılmaz. Ama Gordon Freeman olarak biz havalandırmayı bir kaçış yeri olarak kullanırız ve oradan ilerleriz. Komplekse havalandırmadan varmaya çalıştığımızda yine Gargantua'nın sinirli tavırları yüzünden o havalandırma da çöker ve bizi hemen aşağımızdaki odaya düşürür. Fakat sadece bu büyük odaya düştüğümüzde demonun ilk başında gördüğümüz güvenlik görevlisini ve bilim adamını görürüz. Onlarla beraber amacımız kaçmaktır. Fakat sadece onlar değil. Onların yanında bir de kızgın Gargantua ile ortam tam ana baba günü gibidir. Mekanda kapana kısılmış olduğumuzdan dolayı oradaki güvenlik görevlisine veya bilim adamlarına yardım edemeyiz. Sinirden küplere binmiş olan Gargantua ise oradaki herkesi öldürdükten sonra bize yönelir ve bizi yakaladığında veya yakalayacakken oyun demosu sona erer. Orada neler olduğunu bilmiyoruz. Büyük ihtimalle oyunun devamı için bir şekilde oradan kurtulmanın yolu vardı. Fakat oyun çıkmadan evvel tamamen kaldırılmış olan bu bölümün aslını asla hiçbir zaman göremedik. Benim tahminim arkada görmüş olduğumuz G-Man tıpkı Opposing Force'daki gibi bize bir şekilde yardım ediyor ve bizi oradan çekip çıkaracaktı. Ama dediğim gibi herhangi bir kanıt yok. Bu sadece benim kişisel fikrim, dolayısıyla hani tamamen güvenilmez olduğunu şimdiden söyleyeyim. Demodaki bazı şeyler oyunda var olan şeylere kıyasla birazcık farklıydı. Öncelikle optimizasyon büyük bir sıkıntıydı. Videonun başlarında da belirttiğim gibi sürekli olarak çöküyor ve istikrarlı bir çalışma prensibi sunmuyordu. Bu da normal olarak üzerinde daha çok çalışılması gereken bir durumdu. Oyun çıktığında oyunda göremeyeceğimiz bazı materyalleri veya etkileşim araçları yine bu demoda görülebilir. Bunlardan bir tanesi depodayken bulmacayı çözmek için aktive ettiğimiz etkileşim aracı veya sarı Black Mesa konteynerları. Demoda normal oyunun aksine müzikler mevcut değildir. Demo için senaryosunda da anlattığım üzere sonda sinirli Gargantua'nın olduğu mekana Gordon giriş yaparak oyunun bitmesini bekler. Burada bizi G-Man izlemektedir. Demonun akışına göre Gargantua camları kırdığında G-Man gözden kaybolmaktadır. Fakat oyuncu tam bu noktada bir şekilde kendisi kırarsa, muhtemelen bu bombayla vesaire, G-Man script gereği yine oradan kaybolacaktır. Ana oyundaki silahların çoğu bu sürümde mevcut değildir. Hatta direkt oyun dosyalarında yoktur. Normal şartlarda konsol panelini desteklemeyen bu modda eğer konsol panelini açmayı bir şekilde becerebilirseniz ve SV Chats 1 yazdıktan sonra tüm silah ve ekipmanları veren Impulse 101 komutunu girerseniz şu an bildiğimiz Source motorunun hatalarına benzeyen hatalarla silahları görebilirsiniz. Desteklenmeyen silahlarda ya görüntü anlamında ya da ses anlamında bazı bozukluklar vardır. Yani bu sürüm için oyundan sonradan kaldırıldığında bu şekilde anlayabiliriz. İşte böyle dostlarım. Half-Life evreninde yer almasına rağmen çok fazla bilinmeyen, bilinse bile zaten hiçbir zaman serinin bir unsuru olmadığı için tamamen yok olmuş ve hafızalardan silinmiş Half-Life oyununu da bu videoda değerlendirmiş olduk. Eğer içeriğimi beğendiysen videoyu beğenebilir, daha
fazlası için kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca kanala katılarak veya süper teşekkürde bulunarak maddi desteğini de gösterebilirsin. Bir sonraki video, yayın veya herhangi bir iletişim aracına dek hoşça kalın.